WordPress web sitesine iki faktörlü doğrulamayı nasıl ekleyebilirsin? Hızlıca hemen anlatalım. Gel bakalım. Şimdi web sitesine geldin. WordPress'in arayüzündeyiz. OK. Eklentilere gidip bizim kurmamız gereken eklenti, yeni bir eklenti ekleyelim. Solid Security olacak. Güvenlikler gelsin. Hemen buraya gelsin. Böyle security şu ikincisi şurada olan. Bunu kuracağız ve iki faktörlü doğrulamayı web sitemizde aktif edeceğiz. Bu eklenti sayesinde zaten şurada da yazıyor. Two Factor Authentication yazıyor. Tamam. Eklentiyi yükledim, etkinleştirdim. Okey. Bunun buraya geldi. Ayarlarına gidelim. Kurulumunu bir yapalım. Settings dedik. Şunu geç dedim. Bir şeyler soruyor bize. Bunu network olarak seçelim. Bu bir network sitesi olsun. Sitemizi taramasın. Şimdilik geçelim. Brute force'ları tabii ki önerilen olarak geldiği için zaten bunları aktifleştirdim. Burası da aynı şekilde aktif olarak seçilsin. Bir sonraki noktada bize iki faktörlü doğrulama açık olsun mu diyor. Tamam olsun okey deyip zaten bizim de amacımız bu. Devam ettik. Bu site kimin diyor. Tamam benim sitem olsun. Bu Enable Security Check Pro. Pro'yu da aktif edip son kurulumu da yaptık diyelim ve sonrasında bir next daha dedikten sonra kurulum tamamlanıyor. Sonrası tamamlandığında da gidip iki faktörlü doğrulamayı aktif edeceğiz. Harika. Doğrulama tamamlandı. Dashboard'a gitmemize hiç gerek var mı? Aslında hiç gerek yok. Ama tıkladım bir kere. O yüzden bir gidelim. Sonrasında iki faktörlü doğrulamaya geçeceğiz. Şimdi iki faktörlü doğrulamayı az önce açtık. Bunu aktif etmek için kullanıcılar kısmına gelip burada tabii kullanacağımız kullanıcıyı seçmemiz gerekiyor. Sadece ben varım. E-postamız doğru olmalı. E-postamız doğru bir şekilde verilmiş olmalı. Sonrasında profile gittim. Profile alt tarafa kaydırdığım vakit kaydırdım. Burada iki faktörlü doğrulama alanı geliyor. Eklentinin bize sundu. Bunu konfigüre et diyelim ve adımları oluşturmaya başlayalım. İki faktörlü doğrulamayı kurmak istiyor musun diyor. Tamam. Kuralım. Bize farklı seçeneklerimiz var. Bir mobil app olarak kullanabiliriz. Bir e-mail olarak kullanabiliriz. Yani mailimize de kod gelebilir veya e, mobil app'de neydi Google Authentication o tarz uygulamalar var. Onlarla da şurada yazıyorum zaten. Şu tarz uygulamayla da kullanabilirsiniz. Ben daha hızlı pratik olması için e-mail olarak seçeceğim. E-maili zaten e-mail olarak gelecek değil mi? Yo, disable. Continue dediğimde de aynen e-mail zaten şu an seçilebiliyor. Diyor ki web mailini kontrol et. Sana bir Türkçe'ye de çevirelim. Sana bir kod gönderdik. Bu kodu buraya gir diyor. Telefonum yok ya yanımda. Neyse keseceğim burayı. Mailine bir kod geldi diyor. Hemen gidelim telefondan. Ben bir mailime bakayım ne gelmiş bakalım. Bana bir kod göndermiş. Bu kodu doğrulama kodunu buraya yazalım. Senin görmende hiçbir sakınca yok bunu şu anda. Bir değişecek bu. Doğrulama kodunu yazdım ve doğruladım. Şu Türkçeyi de geri kapatayım. İki faktörlü doğrulama etkinleştirildi diyor. Bunu sonunda sonuçlandıralım. Şimdi bunu kontrol etmek için şöyle de buradan bir çıkalım öncelikle. Sonra tekrar giriş yapalım. Benim giriş bilgilerim neydi? Kafamda birkaç bir şey var acaba onlar mıydı? Deneyelim. Mailim bu. Parolamı da e, buraya yazayım. Parolayı yanlış yazdım. Okey bir daha deneyelim. Parolayı doğru yazdım. Şimdi beni direkt panele atmadı. Ne diyor? İki faktörlü doğrulamaya gönderdi. Bana şu an tekrar mailime yeni bir doğrulama geldi. Onu da girdikten sonra web arayüze giriş sağlayabileceğiz. Neymiş? 17 824. Bu kodu da maile gelen kodu yanlış yazdım. Bir daha bakayım doğrusunu bulabilirsek. Yanlış yazdığım için bir daha gönderdi. Bu mudur? Tamam doğru kodu yazdım ve arayüze giriş sağladık. Web sitesine de bu kadar kolay bir şekilde hızlıca iki faktörlü doğrulama kodunu aktifleştirebiliyoruz. Bu güvenlik treyimiz bu kadardı. Sonraki videolarda like atıp beğendikten sonra abone olduktan sonra aynı şeyleri söylüyorum ama geçeceğiz.